Çocukluğunuzda oynadığınız ilk oyunları hatırlıyor musunuz? Oyunlarla ilk buluştuğunuz o büyülü anı. Herkesin oyunlarla alakalı anıları ve hatıraları vardır sonuçta. Çocukluğumuzda yaşadığımız bu büyülü anlar ne zaman aklımıza gelse ne kadar çabuk yaşlandığımızı düşünmeye başlarız. Geçmişte oynadığımız bu oyunlar kalitesinden daha ziyade bize yaşattığı o güzel duygular ile aklımızda kalmıştır. Beni takip edenler geçmişte yaşadığım anıları bazılarını biliyor artık. En bilindik olanı 1989 yılında çıkan ilk Prince of Persia'nın ismini Kara Murat olduğuna inandırarak atlatamayacağım bir travma ve yaşamama sebep olan kuzenimle yaşadığım anıydı. Hatıranın detayını merak edenler iz bırakan oyunların üzerine Mustafa Kadir ile yapmış olduğumuz sohbetimizi izleyebilir. Linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Peki neden bugün bunları konuşuyoruz dersiniz? Sebebi beni aşırı derecede şaşırtan, basit ama eğlenceli bir oyunun tekrardan beni çocukluk dönemlerime götürmesiydi. Ve evet, yine Sakarya il sınırlarına teyzemin oğlu yani büyük kuzenim Abdurrahman abinin yanına gidiyoruz. Geçen gün düğününde karşılaştık. Bu konuların üzerine ayaküstü sohbet ettik. Oyunlarla tanışmama yardımcı olduğu için kendisine tekrardan teşekkürlerimi ilettim. Şimdi onun bana yaptığını ben de onun oğluna yapıyorum. Yine bir yaz kuzenlerle tatildeyiz. Ben yine bilgisayara oturmuş oyunları kurcalıyorum. Tabi o zamanlar günümüzdeki gibi oyunlar yoktu. Ve iyi ki de yoktu. Bazen ilk oynadığım oyunun PUBG, Fortnite veya Minecraft olduğunu düşünüyorum da tüylerim diken diken oldu lan. Evlerden Irak. O konuda kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. İlk oynadığım oyunlarda neredeyse hepsi bir şekilde sektörün gelişmesine katkı sağladı. Prince of Persia, Doom, Quake, Wolfenstein, Half-Life ve daha niceleri. Bu oyunların arasında bir oyun daha vardı. Wolfenstein. Ve tesadüftür ki o oyunda 1989 yılında yayınlandı. Bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. 16 bölümden oluşan Wolfenstein, MS-DOS oyunları arasında unutulmayanlardan biriydi. Oyundaki 16 bölümü açabilmek için ilk 15 bölümü en zor modda bitirmeniz gerekiyordu. Oyunun temel mantığı ekranda görmüş olduğunuz büyük düşmanı yok etmek. Bunu da ekranı kesip dar alana hapsedip patlamasını sağlayarak yapıyorsunuz. Tabi görüntüdeki psikopat gibi hiçbir zaman 99.99 oranında tamamlayamadım ama bayağı bir yaklaştığım anlar olmuştu. Oyunun temposu, düşmanların çeşitliliği, saldırı perileri, akılda kalıcı bölüm tasarımları dönemine göre bayağı iyiydi. Benim için birçok oyundan daha zevkliydi. Çocukluğumun iz bırakan oyunlarından olan Wolfenstein oynarken en büyük sorunu evdeki diğer çocuklarla yaşıyordum. Bilirsiniz işte, ben de oynayacağım diye bağırışan, kavga eden klasik misafir çocukluğu işte. Ki buradaki misafir çocuğu ben olduğum için kavgayı çıkaran da ben oluyorum. Oyunda 2 kişilik mod olsa da aynı anda oynayamıyorduk. Biri yanacak ki sıra size gelsin. Bu da beklerken mızıkçılık yapmamıza sebep oluyordu. Yansın diye kuzenin elini ayağına vurma, sandalyeyi sallama, masayı tekmeleme gibi akla gelebilecek her türlü çirkefliği yapıyorduk. Aynı durum diğer oyunlar için de geçerliydi. Tahmin edersiniz işte. Her sıra bekleyen misafir çocuğunun en büyük beklentisi ve duası ev sahibi olan çocuğun bir an önce yanıp sıranın kendisine gelmesidir. Hele bir de ev sahibi olan çocuktan iyi oynuyorsa her an bilgisayarın kapanması söz konusu olabiliyordu. Çoktur yani sırf bilgisayar kapanmasın diye bilerek yandığım. Konu ne ara bu kadar dallandı budaklandı. Bir an kendimi harbi yaşlanmış gibi hissettim. Güzeldi be. Tüm imkansızlıklara rağmen 90'larda çocuk olmak gerçekten büyük bir şanstı. Her şeyi en samimi şekilde yaşayan biri olarak tüm bu samimiyetsizlikler gerçekten çok canımı sıkıyor. Biz gelelim videonun asıl konusu olan, tüm bu anlattığım duyguları hatırlamama ve konuşmama sebep olan oyuna. Wolfenstein oynayıp bitirmiş, çok fazla da sevmeme rağmen nedense benzer hiçbir oyuna bakma gereği duymamıştım. Benzer birkaç oyun gözüme çarpsa da buna böyle çocuk oyunu deyip burun kıvırdım. Bilirsiniz ki farklı ve bağımsız oyunlara karşı büyük bir zaafım var. Her ne kadar YouTube bu tür içerikleri öne çıkarmasa da her şeye rağmen mücadele etmeye devam ediyorum. Her ne kadar YouTube'un bizim kıymetimizi bilmese de sağ olsun bağımsız oyun geliştiricileri yavaş yavaş bizleri tanımaya başladı. Her ay birkaç tane bağımsız geliştirici mail atarak geliştirdikleri oyun hakkında düşüncelerini ve yorumlarımızı önemsiyor. Maalesef hepsini değerlendirme şansım olmasa da fırsat buldukça bu tür oyunlara şans vermeye çalışıyorum. Filit bunlardan biri oldu. İyi ki de oldu. Samimi olmam gerekirse oyunu ilk oynadığımda, daha doğrusu ilk gördüğümde zerre de ilgimi çekmemişti. Özellikle tasarım noktasında aşırı derecede çiğ duran ve mobil oyun izlenimi veren bir oyun vardı karşımda. Tüm bunlara rağmen yine de bir şans vermek istedim. Çünkü bu oyuna ilk baktığımda 90'larda yaşamış olduğum o çocukluk anılarımı hatırladım. Bunun da en büyük sebebi oyunun mantık olarak tamamen kuzenimde oynadığım Wolfenstein'e benzemesiydi. Oyunda 3 farklı oyun modu mevcut. Birinci modda tek başınıza single player oynayabiliyorsunuz ve toplam 96 bölüm mevcut. İkinci modda 2 kişilik olarak oynayabiliyorsunuz ki bu konuya birazdan bayağı detaylı bir şekilde gireceğim. Üçüncü ve son modda 4 kişiye kadar oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunun tek kişilik modunda dediğim gibi 96 bölüm var ve sırayla alanları kapatarak ilerliyorsunuz. Alan belli bir seviyeye kadar daraldıktan sonra bölümü geçip bir sonraki bölümü açıyorsunuz. Oyun ilerledikçe bölüm tasarımları da beklediğimden daha ilginç olmaya başladı. Wolfenstein oynamış biri olarak bu oyunda farklı şeyler vardı. Bu farklılıklar da beni oyunda tutmayı başardı. İlk farklılığı da şuydu. Normalde bu gibi oyunlarda alan daraltmak için
için ekrandaki düşmanlara ya da engellere çarpmadan duvardan duvara çizgi çekersin ve alanı bölersin. Oyunda ilerlerken bir bölümde enteresan bir şey oldu. Çizgi çekmeme rağmen alan bölünmedi. İlk başta olayı anlayamadım tabi. Bir iki defa daha denedim. Baktım olmuyor. Dedim herhalde oyun bug'a falan girdi. Olabilir dedim, oyunu kapattım. Baştan açtım. Baktım yine aynı muhabbet devam ediyor. Sonra dedim ki hacı burada başka bir muhabbet var. Biraz daha dikkatlice baktığımda duvardaki önceki bölümde olan beyaz çizginin olmadığını gördüm. Sonradan anladım ki önce kendi duvarlarımızı öreceğiz. Daha sonrasında yapmış olduğum duvarlar arasındaki çizgi çekip bölümleri daraltacağız. İşte bu oyun beni yakalamayı başardı. Artık sadece geçmişi yad etmek için değil, eğlenmek için de bu oyunu oynayabilirdim. Çünkü açılan her yeni bir bölümdeki önceki bölümden farklı bir tasarımda karşımda duruyordu. Bu da oyunu sıkıcı bir oyun olmaktan çıkarmıştı benim için. Tek kişilik oyun modunun temel mantığı bu şekilde. İlerledikçe değişen bölüm tasarımları ilginizi çekecektir muhakkak. Ama bu oyunu oynamak için asıl sebebiniz 2 kişilik ve 4 kişilik oyun modları olmalı. Net bir şekilde söylüyorum ki uzun zamandır ben bu kadar eğlenmemiştim. Ve aşırı derecede basit görünen bu oyunda tahminimden çok fazla eğlendim. Sebebi de tamamen 2 kişilik oyun moduydu. Oyunun 2 kişilik modunu oynamak için ekürüm Uğur'a haber verdi. O da oyunu ilk gördüğünde bunun için beni çağırdın diyerek oyunu küçük gördü. 3. bölümden sonra oyun bir sardı oyunu kapatamıyoruz. Öyle zevkli ve güzel bölüm tasarımları var ki her yeni bölümde heyecanla oynamaya devam ediyorsunuz. Özellikle bölümlerin kendini tekrarlamaması, aksine her bölümde yeni eklentilerin yapılması oyunu daha oynanabilir hale getiriyor. 2 kişilik oyunda eşinizin yapmış olduğu hatanın bedelini siz de ödüyorsunuz. Bölümü tam bitirmek üzereyken Uğur'un düşmanlara kafa atması sonucunda zorlanarak ilerlediğimiz bölümü maalesef en başa almak zorunda kaldık. Yani kısaca eşinizle koordineli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Yok efendim ben öyle kafama göre takılayım, eşim kafasına göre takılsın dersen o basit dediğin oyun seni nasıl bir dumura uğratıyor ki ne olduğunu anlayamazsın. Ki biz de anlamadık zaten. İşi biraz gevşek tuttuğunuzda aynı bölümü defalarca oynamak zorunda kalıyorsunuz. Artık bir noktadan sonra hem aşırı derecede eğlenmeye hem de sinir olmaya başladık. Çünkü hem benim aceleciliğim yüzümden hem de Uğur'un paniği birleşince ortaya izlemesi keyifli ama oynaması acayip gergin bir durum çıkıyor. Oynarken bir ara Uğur'la birbirimize bile girdik. Oyunun bir bölümünde takıldık ama takılmamızın sebebi zorluğu değil bizim sabırsızlığımızdı. Bir türlü Uğur'la koordine olamıyorduk. Öyle ki çizgiyi çekerken kafa kafaya çarpışıp bölümü baştan oynamak zorunda bile kalıyorduk. Bu bizi çok fazla sinirlendirse de bir o kadar da eğleniyorduk. Gerçi oyunun son bölümünde yani oynadığımız son bölümde oyunu 50. kez baştan aldığımız için midir bilmem oyun bize özel bir yetenek verdi. Böylece o bölümü rahatça bitirebildik. O ana kadar hiçbir özel yetenek vermemişti. Büyük bir ihtimal ilerleyen bölümlerde de bu özel yeteneklerin sayısı daha da artacaktır. Ufacık bir oyunun bize yaşattığı bu heyecan beklentimizin çok üstündeydi. Hem oynanış olarak hem bölüm tasarımlı olarak sanki çok üst düzey bir oyun vardı karşımızda. Ufacık tefecik içi dolu turşucuk bilmecesinin cevabı Flat olabilirdi. Kısaca oyunu oynayacaksanız kesinlikle 2 kişilik modunu denemelisiniz. Oyunda 4 kişilik mod da var ama maalesef onu deneyimleyemedik. Onun için bir şey demem pek doğru olmaz. Ama 2 kişilik modun eğlencesini düşünürsek 4 kişilik modda da fena eğlenceli olur gibi geliyor. Gelelim biraz oyunun eksilerine. Oyunda Remote of Play Together modu aktif olmasına rağmen bir türlü becerip oynayamadık. Hemen bizim Epic Mustafa'ya sordum. Dedim Mustafa bu niye olmuyor? Onu demesine göre Remote Play Together modunu kullanabilmek için aşırı derecede iyi internete sahip olmamız gerekiyordu. Yoksa bağlantı sağlanamıyor dedi. Dedim tamam gerek yok. Ararım Uğur'u gelir oynarız. Belki bu olayda oyunun eksiği yok ama bir online mod kesinlikle bu oyunda olabilirdi. Oyunun yapısı buna müsait. Oturup arkadaşlarla beraber girip birkaç saat kafa dağıtmalık oyun sonuçta. Şu an yok ama olur da geliştirecek ekip oyuna desteğini sürdürürse online modda gelebilir. Diğer bir eksi de başta söylediğim gibi tasarımlar çok basit. Çocuksu ve mobil oyun kalitesine bir görüntü veriyor. Bu da böylesine eğlenceli bir oyun için çok kötü bir önyargı oluşturuyor. Hakeza sesler de çok kötü olan durumlardan bir tanesi. Evet çok bir şey beklemiyordum ama ses olarak bu kadar da kötü olması bayağı bir gözüme çarptı. Toparlayacak olursak Fleet sıfır beklentiyle girip vay be diyerek çıktığım bir oyun oldu. Aynı ekranda iki kişinin oynayabileceği basit ve eğlenceli bir o kadar da keyifli bir oynanışa sahip. Steam satış fiyatı da 15,5 lira gibi gayet makul bir fiyatta. Düşük bütçeli, düşük sistemli, eğlenceli oyun oynayanlar için bence gayet güzel bir alternatif. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelip sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Bu arada son olarak açıklamalar kısmında bulabileceğiniz podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.